Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce patchwork bir hırka örüyoruz. Ördüğümüz patchwork hırkadan farkı birleşme şekli. Diğerinde ip kaydırma yöntemini, motifleri örüp tamamladıktan sonra ipi kaydırarak birleştiriyorduk. İğne ardı dediğimiz bir teknik aynı zamanda. Şimdi burada ise farklı bir teknik kullanıyoruz. Hemen şöyle yakından göstermek istiyorum. Sık iğnelerle tığdan çıkmadan bir birleşim yapacağız. Kullanacağımız ipler 4 mevsim koton ipler. Alize Cotton Gold'un siyahı 60, Yarnart Jeans 28, 05, 73 ve 87'yi kullanıyoruz motiflerde. Birleştirme rengi de siyah olacak. Motifte siyahı kullanmıyorum. Sadece bu 4 rengi kullanıyor olacağım motiflerimde. 67 tane motife ihtiyacım var. Motiflerim ortalama 12,5 ile 13 santim, 12-13 santim arası düşüyor. Çünkü farklı motifler çalıştığımız için amacımız son sıralarını 18'e tamamlamak. Yani şu trabzan sayısı 3, 6, 9, 12, 15, 18 bunda. Aynı şekilde bunda da öyle. Şu boşluğa trabzanları örerek sayımızı 18'e ulaştırıyoruz. Bu hanım dilendi motifinde son sırayı şu aradaki boşlukları üçlü değil dörtlü ördüğümüzde 18'e yine ulaşıyoruz. Bakın 4, 8, 12, 15 ve 18. Aynı şekilde bu 18'e zaten denk geliyor. Şu şekilde göstermek isterim. Afrika menekşesi motifimizi de son sırasını 18'e tamamlıyoruz. Burada bu motiflerin yapımını öncesinde beraberce çalışmıştık. Yine 18'e tamamladığımız, hepsi 18 olarak tamamlanmış motifler. Söğüt dalı, bunu göstermek istiyorum. Söğüt yaprağı motifimiz. Bakınız burada da köşeleri 2 trabzan, boşlukları 4, 3, 3, 4 yaptığımızda 18'e tamamlıyoruz. Bu motiflerin her birinin yapımını sizlerle paylaştım ve bu videonun altında bütün motiflerin linkini bırakıyor olacağım. Açıklama kısmına tıklayarak tek tek bütün motiflere ulaşabilirsiniz. İlk olarak yapmamız gereken parçaları, yani aslında bir bütün halinde de ilerleyebiliriz ama ben mümkün olduğunca kolay anlaşılır olması açısından parça parça örüyorum. Daha sonra onları birbirine ekliyoruz. İlk olarak 5x5 25 tane motifi arkayı birleştireceğiz. Daha sonra 6x2 12 tane önün biri, 6x2 12 tane önün diğeri, yani 12 artı 12 24, arkası 25, toplamda 49 yapıyor. Kollarımız da 9 artı 9 18, 49 artı 18 67 motif. Bunu bilgi olarak bırakayım size. Şimdi bu birleştirme tekniğini ben size kol parçasının birini birleştirirken göstereceğim. Burada kol parçasında gösterdiğim 9 motifte gösterdiğim tekniği siz bu uzun parçayı örerken de işte 6x2 önleri, tabi onu hangi yönden yapacağınızı öne anlatırken göstereceğim. 5x5 25'i de aynı bu mantıkla birleştireceksiniz. Öyleyse birleştirmesine başlayabiliriz. Bu arada hırkam 36'dan 42 bedene kadar, yani 40 diyeyim de biraz etrafını geniş örerek 42'ye kadar uygun olacaktır. Bunu da belirtmek isterim. Videonun sonunda ise çok daha büyük bedenleri nasıl çalışabilirsiniz fikirlerini bırakacağım. 3x3 9 tane motifi önüme dizdim. Şimdi hemen bu motifleri önüme dizdikten sonra sırasıyla her birini alıp kenarından başlayarak örmeye ve birbirine birleştirmeye başlayacağım. Bunun için ilk olarak ilmeğimi çıkartıyorum ve bu motiflerimi birazcık öteye alıyorum. Önüme
dizmek istediğim şekli verdim. Ve buradan ilk motifimi aldım. Hemen köşesine geliyorum. Battım. Sık iğnelerimi örmeye başladım. Köşeye 2 tane sık iğne ördükten sonra trabzanlarımın tepelerine birer sık iğne örmeye devam ediyorum. Köşeye kadar her bir trabzanın tepesine bir sık iğne örelim. Bir kenarın sonuna kadar sık iğnelerimi ördüm. Köşeye geldiğimde 2 tane sık iğnemi örüyorum. İki tane zincirimi çekip yine aynı boşluğun içine 2 tane sık iğnemi örüp kenarı tamamlamaya devam ediyorum. Bu sıranın sonuna kadar, daha doğrusu bu kenarın sonuna kadar da trabzanlarımızın üstüne sık iğnelerimizi geçiyoruz. Kenarın sonunda yine köşeye geldim. 2 tane sık iğnemi örüp bir zincir çekiyorum. Ve sıradaki motifimi alıp hemen onun köşesine ilk sık iğnemi bir tane örüp artık bunları sırt sırta verdiriyorum ve tığdan hiç çıkmadan ilk olarak buradaki, tabii ki ilk değil ikincinin, bu ilki birbirine ikisi tutturulmuş oldu. İkinci sık iğnenin tepesine, bakın, sık iğnenin tepesine batıyorum ikinci. İpimi kaydırarak içinden çıkartıyorum ve buradaki trabzanın tepesine geliyorum. Batıp bir sık iğne örüyorum. Tekrardan arkadaki sık iğnenin tepesine batıyorum. İçinden ilmeğimi çıkartıyorum. Buradaki sık iğnenin tepesine gelip bir sık iğne örüyorum. Tekrardan arkadaki sık iğnenin içinden ipimi kaydırarak çıkartıyorum. Aynı zamanda ilmeğimin de içinden burada sık iğnemizi örüyoruz. Tekrar bakın, detay, rengim siyah. Ya bir daha aynı hırkadan yapar mıyım, yapmaz mıyım, nasıl olur bilmediğim için sipariş gelmişken videosunu çekmek istedim. Anlayışınıza sığınıyorum. Bakın şimdi buradaki ilmeğin tepesine battım. İpimi aradan kaydırıp hem battığım yerden hem de ilmeğimin içinden çıkartıyorum. Daha sonra aşağıya gelip sık iğnemi örüyorum. Bir müddet böyle birlikte örelim. Şu ortadaki kısmı da birlikte geçelim. Bir süre sonra eliniz alıştıktan sonra o kadar rahat kayıyor ve akıyor ki birleştirme tekniği, eminim denediğinizde seveceksiniz. Başka hırkalarda, motiflerde de kullanabilirsiniz. Şimdi buraya geldim. Burada 4 tane sık iğne öreceğim. Yani 4 sık iğne ile birleşecek orası. Motifin yapımı dediğim gibi açıklama kısmında mevcut. Siz farklı motifler de ekleyebilirsiniz. Bu 3. oldu. 4. İşte sonuna kadar da aynı bu şekilde eklemeye devam edelim. Sonuna yaklaşırken sonunda birlikte yapalım istedim. Bakın artık buradaki son sık iğnenin tepesindeyim. Köşeye ördüklerimi bir, köşedeki ilk trabzanı buluyorum. Tekrardan ikinciyi örüyorum. İkinciyi de buluyorum. Tığdan çıkmadan şöyle döndürüp bakın ikinciyi de buldum. Sonra bir zincir çekiyorum. Burada köşede gelip buraya 1 2 zincirimi çekip 2 sık iğnemi örüp
trabzanlarımın tepesine sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Nereye kadar? İşte burayı geçeceğim. Burada biliyorsunuz 4 tane sık iğne ile geçiyoruz. Bu kenara geleceğim. Yanına bir tane daha sıradaki motifimi ekleyeceğim. Burada da yine aynı şekilde kenarın sonuna kadar geldim. 2 tane sık iğnemi de örüp bir zincirimi çektim. Şimdi sıradaki motifimi alıyorum. Aynı bunun üstüne eklediğim gibi bunu da bunun üstüne ekleyeceğim. Nasıl yapıyorduk? Her iki motifin yüzü bana bakarken ilk sık iğnemi içine örüp döndürüyordum. Döndürdükten sonra ise hemen buraya gelip ilk değil ikincinin içine batıp ilmeğimi içinden kaydırarak çıkartıyordum. Buraya gelip sık iğnemi örüyorum. Yeniden arkaya batıyorum. İlmeğimi çıkartıp trabzanın tepesine sık iğnemi örüyorum. Daha farklı birleştirme teknikleri de var aslında. Onları da kullanarak size çok yakında sonbahara özellikle birçok hırka videosu çekmeye çalışacağım. Sanırım bununla ilgili de akılda bir soru kalmamıştır diye düşünüyorum. Şimdi bunu da aynen bunun üstüne ekliyorum. Üçleyip geleyim. 3 motifi eklemiş oldum. Şimdi burada köşedeyim. 2 sık iğnemi ördüm. 2 zincirimi çektim. Yine köşenin diğer 2 sık iğnesini örüp şu kısma kadar sık iğnelerimi geçip geleyim. Şurayı beraber geçelim. Geçiş kısmına geldim. Burada 2 sık iğne örülmüştü. Diğer 2 sık iğneyi birlikte örelim. Bir zincir çekiyorum. Şu ikisinin tam olarak kesiştiği yerin ortasına da bulup batacağım. Buraya bir sık iğne ördüm. Bir zincir çektim. Buraya geldim. 2 sık iğnemi ördüm. Yine trabzanlarımın tepesine sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Buradaki geçişte de yine birlikte yapalım. Buradaki geçişi de birlikte yapalım istedim. Köşe boşluğuna 2 sık iğne, bir zincir, ikisinin ortasını bulup bir sık iğne ördük, bir zincir, buraya gelip 2 sık iğne, kenarın sonuna kadar da örüp artık üstteki motife eklemeyi yapalım. Bir üstte motifimizi eklerken aslında gösterdiğim tekniğin birebir aynısını uyguluyoruz burada. Her iki motifin ön yüzü bana bakarken yeni motifin içine sık iğnemi örüp döndürüyorum ve hemen buradaki ikinci sık iğnenin içinden ilmeğimi çıkartıp buraya gelip diğer sık iğnemi örüyorum. Üçüncünün içinden çıkartıyorum. Buradaki trabzanın tepesine gelip sık iğnemi örüyorum. Sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Burada köşeye geldiğimde de yine birlikte tamamlayalım istedim. Hemen köşedekilerin tepesinden de kaydırarak çıkartıyorum. Sık iğnemi örüp daha sonra bir zincir çekiyorum ve şu orta kısımda ikisinin birleştiği noktanın olduğu yerden bir ilmeğimi içeriden çıkartıyorum. Şöyle. Şurayı tekrar göstereyim. Bakın. Buradayım ya. Şu iki motifin kesiştiği buraya bir sık iğne örmüştüm. Onun ortasını bulup ilmeğimi oradan çıkartıp buraya dönüyorum ve sık iğnemi örüyorum 2 tane. Şu ortadaki geçişimi yaparken
kenarın üstüne sonuna kadar sık iğnelerle geleyim. Sonuna geldiğimde yeni motifimi buraya alıp dördüncü motifi de aslında tam olarak şuraya yerine yerleştirmeyi göstereceğim. Buraya kadar birebir aynı ilerliyoruz. Aynı şekilde motif bana bakarken sık iğnemi örüp döndürüyorum ve hemen arkasından şuradan batıp arasından ilmeğimi çıkartıyorum. Çok pardon. Şimdi burası tabi siyahta biraz zor anlaşılıyor ama yapacak da bir şey yok. Hemen bakın şu arkasından batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Gelip buraya sık iğnemi ördüm. Yeniden arkasından battım. İlmeğimi çıkarttım. Buraya sık iğnemi ördüm. Battım. Arkasından çıkarttım. Ortaya kadar aynı mantıkla ilerleyeceğim. Burada sona geldiğimde şimdi bu köşedeki sık iğnemin ilkini örüp hemen arkadaki sık iğnelerin ilkinin köşedekinin içinden geçiriyorum. İkinciyi de örüp yine arkadaki sık iğnenin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve tekrar tığımdan çıkıp bakın ortasına 3 motifin kesiştiği yerin ortasından ilmeğimi geçirdikten sonra burada bir zincir çekip bu köşenin boşluğuna geliyorum. İlk sık iğnemi ördüm. Artık şu kısımdayız tam olarak. Bu iki motifi birleştirmem gerekiyor ve onun köşesindeki bakın şu köşedeki ilk sık iğnenin içinden geçiriyorum. Daha sonra buraya gelip bir sık iğne daha örüyorum. İkinci sık iğnenin içinden de geçireceğim. Sonra sırasıyla karşılıklı yine birleştirmeye devam edeceğim bu şekilde. Şu orta kısmı da böylelikle geçişini sağlamış olduk. Burada da sonuna geldiğimde bakın tam olarak şöyle sonuna geldiğimde buradaki sık iğnelerimi örerken yandaki motifin köşesindeki sık iğnelere batıyorum. Arasından kaydırarak çıkartıp daha sonra şu ikisinin kesiştiği noktanın içine de batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip döndüm. İçine 2 tane sık iğnemi ördüm köşeye. Ve kenarın sonuna kadar da aynı mantıkla ilerliyorum. Daha sonra ne yapacağım? İşte bunu buraya eklediğim gibi sıradaki motifi buraya ekleyeceğim. 6 tane motif eklenmiş olacak. Aynı şekilde döneceğim bu köşeyi, kenarı, yeni motifleri de üstüne ekleyeceğim. Bunu dilerseniz işte arkayı birleştirirken 5x5, işte önü birleştirirken 6x2 mantığında ya da büyük parçalarda istediğiniz sayıya kadar uygulamanız mümkün. 3x3 motifimizi kol için birleştirdik. Şuraya kadar geldim. İki kenarı açık. Neden? Çünkü birini kol evine yerleştireceğiz. Birini kapatırken de kolun diğer tarafıyla birleşip aslında kolun formunu vereceğiz. Eğer bu benim arka parçam olsaydı ben bunu 3x3 değil de mesela 5x5 şu an bu hırka için bana 5x5 gerekli. 5x5 birleştirseydim arkayı tek örecektim. Burayı da geçip başladığım yerle gelip kaydırarak ipimi kesecektim. Arkayı tam oluşturacaktım. Yani tam olarak şuradaki gibi göstereyim hemen. Şimdi benim arka parçam 5x5 motif ile burada bakın 1
1, 2, 3, 4, 5. Boyu da 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 5, 25 motifi arka için birleştiriyoruz. Daha sonra 3 çarpı 3 bu kol için olan 9 motiften 2 parça hazırlıyoruz. 6 çarpı 2 12 motiften de şöyle 2 tane parçayı hazırlıyoruz yerine eklemek için. Şimdi ben bir tarafı zaten hem kolunu hem önüne ekledim. Size göstereceğim. Hemen döndüreceğim. Şöyle ki bakınız, arka ortada bir tane motif şeridi kalıyor. İkisini 6 çarpı 2 yaptım. Şu benim omuzda kalan motifim. Şu kısım 6 çarpı 2'yi bu tarafı ekledim. Şimdi bu tarafın motiflerini nasıl ekledim onu da göstereyim size. İlk bunu aldım. Onun yanına bunu ekledim. Daha sonra üstüne geçtim. Bunu aldım. Yanına bunu ekledim. Yani enlemesine yatay olarak birleştiriyorum. Bunu alıyorum. Sonra bunu alıyorum. Sonra bunu alıyorum. Geliyorum. Üstteki iki kenarım açık kalıyor. İki kenarı buraya tutturup buradan kol evinin boşluğunu veriyorum. 3 motifle buradan da birleştirmeye başlıyorum. Yandan 4 motifimi yandan birleştiriyorum. Yukarıda omuz ve önde bir motif, arkada bir motif olmak üzere bakın kol için bırakıyorum. Yani bunu ne yapıyormuşuz? Böyle önce bunu sonra bunu derken ikisini, lakin bu tarafın motiflerini eklerken de burada yatay, burada dikey çalışıyorum. Bunun için de hemen şöyle yapıyorum. Önce yukarıdaki motifi, ilk motifi alıyorum. Sonra altına bunu derken altına bunu, onun altına bunu upuzun bir parça örüyorum. Sonra bu kenarı geçtikten sonra da sık iğnelerle yanına bunu alıyorum. Onun yanına bunu, onun yanına bunu derken dikey aşağı kadar geldiğimde burada zaten en son motifi de buraya ekleyince şu kısımda kocaman bir kenarım açıkta kalmış oluyor. Bu açıkta kalan kenarı hırkamın diğer bu tarafını oluşturmuştum. Burası için şu kısmından birleştirmeye başlıyorum. Buraya geldim. En son köşede 2 sık iğnemi örmüştüm. Bir de zinciri çekeceğim. Ve hemen bu kısımdaki orta yere batıp ilmeğimi buradan çıkartacağım. Daha sonra sık iğnelerimi örerken de bir sık iğnemi ördüm. Bu arka boşluktaki ilk sık iğnenin boşluğuna batıyorum. İçinden çıkartıyorum. Aynı boşluğun içine bir sık iğne daha örüyorum ve hemen sıradaki sık iğneye arkadan batarak şöyle hemen arkadan batıp kaydırarak içinden geçiriyorum. Aslında göstermiş olduğum tekniği kullanarak karşılıklı 4'er motifi birleştireceğim. 4 motiften sonra kol evim için alan bırakacağım. Orada birleşmeden sık iğnelerimi öreceğim. Şimdi burada hemen bu şekilde şu kısım gelene kadar, şuradaki karşılıklı birleştirmeyi yapana kadar sık iğnelerimle burayı birleştirip geleyim. Şu aşağıdan başladığım birleştirmem buraya kadar geldi. Şimdi bu köşedeki sık iğnemi yaparken karşıdaki sık iğnenin, şu sık iğnenin olduğu yerden bakın batıyorum. Tekrar gelip başka sık iğnemi örüyorum ve yine karşıdaki sık iğnenin içinden batıyorum. Daha sonra ipim katlara ayrıldı. Bir zincir çekip burada ortadaki noktaya batıp sık iğnemi örüyorum. Daha sonra buradaki boşluğun içine sık iğnemi örerken artık bir üstündeki motifin sık iğnelerinle birleşmeye başlıyorum karşılıklı olarak. İşte bu şekilde de orta noktayı geçeceğim. Üstteki 3 motifi daha bu şekilde tamamlayıp 4 adet karşılıklı motifleri birleştirmiş olacağız. Şöyle göstereyim. 4 tane motifi yandan birleştirerek yukarıya kadar şöyle alttan başladım. 4.'deyim. Tam bunu sonuçlandırırken şimdi köşesine bir tane sık iğneyi örüp
karşıyla birleştim ve şöyle birleşiyorum. Hemen ikinciyi de örüyorum. Yine karşıyla birleşiyorum ve bir zincir çekiyorum. Daha sonra buraya gelip artık karşı tarafla birleşmeyi bırakıp kol evim için alanı oluşturacağım. Yani bu iki motif, bu omuzda kalacak olan motif, bu öndeki, bu da arkadaki. Zaten bu da bakın açıkta kalıyor. Buraya kadar sadece birleşmeden örüp yukarıya tutturacağız. Üste kadar şu şekilde bakın birleşmeden geldik. Şimdi burada da tığdan şöyle çıkıyorum hemen. Şu ikisinin ortasındaki noktayı bulup batıyorum. Hemen ilmeğimi de şöyle içinden çıkartıp bir zincir çekip buraya geliyorum. 2 tane sık iğnemi öreceğim ama öncesinde ilkini örüp arkadan ilkinle birleşiyorum. İkinciyi ördüm. Yine arkadan ikinciyi bulup içinden batıyorum ve ikinciyi birleştim. Trabzanın üstüne geldim. Karşılıklı ilk trabzanın üstüne batıp göstermiş olduğum tekniği de uygulayarak karşılıklı bu iki motifi birleştiriyoruz. Böylelikle şu omuzdaki motifleri oluşturmuş olacağız. Öyleyse sonuna kadar devam edelim. Sonuna kadar yaklaştım. Şu final kısmını da birlikte yapalım istedim. Köşede bir sık iğneyi ördüm. Arkadaki köşenin ilk sık iğnesinin içinden battım. İkinci sık iğnemi de ördüm. Bu defa ikinci sık iğnenin içine battım arkadan. İlmeğimi çıkardım ve bir zincir çekiyorum. Buradaki ilk ördüğüm sık iğnenin içine kaydırarak çıkartıyorum. Bir zincir çekip ipimi de kilitleyerek bu tarafında yerine oturtturmuş olduk. Omuz burada. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bakınız. Omuz kısmım ön ve arka motifle kol evimde oluştu. Ön tarafı da böylelikle bu tarafa yerleştirmiş olduk, birleştirmiş olduk. Aynı diğer taraf gibi. Şimdi buradaki kol gibi kol evine diğer parçamızı yerleştirelim. Kol evini şöyle alıyorum. Motifimi birleştirdiğim 9 tane parçadan oluşan parçayı da önüme aldım. Şimdi bu 3 motifi, buradaki 3 motifi yedireceğiz. Bunun için de şöyle hemen çevirmem gerekiyor elimin yönüne göre. Kol altından hemen çalışmaya başlayacağız. Şurada ilmeğimi küçülteyim. İlk başlarken şurada ilmeğimi küçülttüm, biraz da yaklaşalım. Şimdi şurada kol altında bakınız hepsinin kesiştiği bir nokta var. Onun tam orta yerine batıyorum ve bu ilmeğimi oradan çıkartıyorum. Daha sonra bir zincir çekip buradaki köşemin içine ilk sık iğnemi örerken karşıdaki bakın birleşeceğim motif budur. Onun buradaki sık iğnelerinin köşedeki ilk sık iğnesini bulup batıyorum. Arasından kaydırarak geçiriyorum. Daha sonra ikinci sık iğnemi örüp ikinci sık iğneyi buluyorum. Köşedeki onun da içinden kaydırarak çıkartıyorum ve trabzanımın tepesini ördüm. Sıradaki sık iğneden kaydırarak çıkardım. Arkadan battım, çıkardım. Bir sık iğne arkadan yine battım, çıkardım. Bu kadar kolay bir şekilde kol evine bunu yerleştireceğim. Bunu buraya, bu hemen üstte kalacak şekilde omuzda olacak. Sonra döndürüp arkadaki motifi de bu motife tutturup
Son birleştiğimiz noktaya geldiğimizde de finallemeyi orada birlikte yapalım. Kol altının olduğu yere kadar geldim. Şu hani karşılıklı birleştirip kol formunu vereceğim yere başlayacağım. Oraya birlikte geçelim istedim. Şuradaki köşe boşluğundayım. Hala arkadaki motifimle birleşmeye devam ediyorum. Bu artık sonuncu sık iğnem. Bir zincir çekiyorum ve buradaki boşluğa gelip ikinci sık iğneli grubumu yaparken de artık karşıdaki şu kol eviyle işim bitti. Karşılıklı kol parçasını birleştiriyorum. Buradaki ilk sık iğnenin içinden kaydırarak geçirdim. Şimdi tekrardan köşe boşluğunun içindeyim. Yine karşıdaki sık iğneye kaydırarak geçirdim ve kol ağzına kadar göstermiş olduğum tekniği uygulayarak karşılıklı birleştirip kolun formunu verelim. Kol ağzının olduğu yere kadar geldim. Şimdi bakın hemen bu köşedeyim. Sık iğnemi yine ördüm. Karşıdaki köşenin içindeki sık iğneyi de buluyorum hemen. Şöyle arkasından batıp ipimi çıkardım kaydırarak. Tekrardan sık iğnemi örüyorum. Arkadan batıp çıkartıyorum. Sonra bir zincir çekip hemen buradaki ilk örmüş olduğum sık iğnenin tepesine kaydırarak geliyorum. Artık sırada kolumuzun ağzının etrafını örmek var. Bunun için de yapacağım işlem 3 sıra ikili trabzan öreceğim. Bir sıra sık iğne ile de tamamlayacağım. Şimdi burada her bir alttaki trabzanın şöyle kaydırarak buraya, zaten ilk trabzanın üstüne kaydırarak geldim. Buraya bir zincir çekiyorum. Yalancı trabzanımı öreceğim. Şöyle ben bu şekilde yalancı bir trabzan örüyorum. Sizler dilerseniz ya da şöylesini daha kolayını da göstereyim. Bakın şöyle döndürüyorum etrafında. Şöyle elimi etrafımda döndürüyorum. Bu ipi döndürdüğüm kısmın arkasından geçirip yalancı trabzanımı ördüm. Siz tabii ki zincirle de yükselebilirsiniz. Burada her bir sık iğnenin üstüne bir adet ikili trabzan örüyorum. Bu iki motifin kesiştiği yere yaklaşırken yine bu köşelerde ördüğüm sık iğnelerin üstüne ikili trabzanımı örüp buradaki bir tane buradaki köşe boşluğuna, bir tane de buraya atlayıp köşe boşluğuna örüyorum. Yani bir buraya bir buraya örüp yeniden sık iğnelerin üstüne ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. İlk sırayı tamamlıyorum. Hemen onun içinde buradaki köşeye de bir tane örüp ilk ördüğüm trabzanın tepesine kaydırarak geldim. Şimdi bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürüp yalancı trabzanımı örerek ikinci sıraya da başlamış oldum. Aynı bu mantıkla da ikinci sırayı öreceğim. Daha sonra üstüne çıkacağım. Üçüncü sırayı da tamamladıktan sonra sık iğneyi de örüp kol ağzımızı bitirmiş olacağız. 3 sıra trabzanları tamamladım. Şimdi burada ilk ördüğüm trabzanın tepesine yine kaydırarak geliyorum. Bir zincir çekip aynı olduğum noktaya batıp bir sık iğne örüyorum. Ondan sonra artık yandaki, şimdi şöyle bakın, tekrar göstermek isterim burayı. Şu bulunduğumuz kısma kaydırarak geldim. Bir zincir çektim ya, aynı noktaya batıp örüyorum sık iğnemi.
Sonrasında bütün trabzanların tepesine bir tur sık iğne örerek kol ağzını tamamlamış olacağım. Kolların her ikisini de tamamladım. Şimdi sıra hırkamın etrafını örmeye geldi. Bunun için de yine trabzanlarla dolaşacağım etrafını. En az 3 sıra örmeyi planlıyorum. En az 3 sırada, çünkü arkası bu şekilde olan hırkalarda örmek güzel duruyor. Şimdi birlikte yine ilk sırası trabzanları örmeye başlayacağız. Bunun için de şu kol altından gelen kısım var ya, orayı döndürüyorum ve oradan sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. İlmeğimi çıkardım. Tığımın üstüne de ipimi aldım. Şimdi şuradan başlamak istiyorum. Bir buraya örerek aynı kolda yaptığım gibi aslında trabzanlarımı, köşe boşluğunu olacak. Trabzanlarımı ikili halde örmeye başlıyorum. Hemen bu defada buradaki boşluğa geldim. Bir tane de buraya örüyorum. Daha sonra alttaki sık iğnelerin her birinin üstüne bir tane ikili trabzanımı örmeye devam ediyorum. İki motifin kesiştiği yerin geçişini de göstermek istedim. Yine burada bir tane buradaki köşeyi örüyorum. Bir tane de diğer motifteki köşeyi örüp ikili trabzanlarımı geçiş yapıyorum. Burada köşeye geldiğimde ise köşenin boşluğuna önce 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzanımı örüp köşelerdeki geçişi bu şekilde yapıp yine sık iğnelerimin üstüne ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Ta ki ensedeki toparlama yapacağım kısma kadar bu şekilde devam edeceğim. Ensede toparlama yapacağım yer ise şurası, biliyorsunuz, omuzun kesiştiği yerler iki tarafta da oluyor. Hem burası hem burası. Oraya kadar bu şekilde ilerleyelim. Ensede toparlama yapmam gereken yere yaklaştım. Şimdi burada bakın, şu kısma kadar şöylece ne ördüm. Buradaki son trabzanın üstündeki sık iğneyi örmedim. Onun üstüne batıp bir kere de çıkıp tığımda tutuyorum. Daha sonra tığımın üstüne ip alıyorum. Buradaki köşeye batıyorum. Bir kere de çıkıp gene tığımda tutuyorum. Daha sonra buradaki köşeye geliyorum. Burada da bir kere batıp şu şekilde çıkıyorum. Daha sonra buradaki şu köşe boşluğuna geliyorum. Tığımda 5 oldu. Bir de buradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum ve hepsini bir toparlıyorum. Ve yandaki trabzanın tepesine ikili trabzanlarım, sık iğnenin tepesine ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Yani şöyle bir toparlama. Siz de buradaki adeti kendi gözünüze göre, zevkinize göre yani burası biraz da elinizle de ilgili. Örerken daha net karar veriyorsunuz kaç tane trabzan toplamanız gerektiğine. Şimdi aynı şeyi diğer köşede de yapacağız. Bu tarafa da geldiğimde yine göz kararınca toparlamaya başlıyorum. 1, şuradaki boşluğa batıyorum. 2, şu kesiştikleri yerdeki yine boşluğa geliyorum. Daha sonra buradaki boşluğun içine de geliyorum. Ve en son buradaki
sık iğnenin tepesine batıp hepsini yine bir ördüm ve alttaki sık iğnelerin tepesine trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. İlk örmüş olduğum trabzana kadar. Bundan sonra herhangi bir atraksiyon veya değişiklik yok. Trabzanların, her bir trabzanın tepesine trabzanlarımızı örerek ilerleyeceğiz. İstediğiniz sıra kadar örebilirsiniz. Dediğim gibi ben 3 ya da 4 sıra düşünüyorum. En son sırasında da sık iğne örerek tamamlayacağız. 3 sıra ördüğümde yeterli, uygun ölçüye geldiğine kanaat getirdim ve artık sık iğne kısmına geçiş yapıyorum. Kaydırarak üstüne çıktım. Bir zincir çekiyorum ve hemen kendi dibine batıp ilk sık iğnemi örüyorum. Bundan sonra da her trabzanın tepesine sık iğnelerimi örmeye devam edeceğim. Şimdi köşeye kadar aynı şekilde her trabzanın üstüne örerim. Köşedeki geçişi göstereyim. Köşeye kadar geldiğimde köşenin içine de arada hiç sık iğne zincir çekmeksizin 3 tane sık iğnemi örüp trabzanın üstüne sık iğne örmeye geçiş yapıyorum. Bundan sonra da başladığım noktaya kadar aynı bu şekilde trabzanların üstüne sık iğne örerek ilerleyeceğim. En sevdiğimiz kısım finale geldik. 38'den 36 için bir tık salaş, onu söyleyebilirim. Üstümde duruşunu görmüşsünüzdür. 42-44 bedene kadar uygun olacak bu hırkayı 850-900 gram civarı ip kullandım. Bedeni büyütmek için bu arada bilgileri birazdan vereceğim. Boyu 75 santim, eni 120 santim. Bunu da söyleyeyim dip bilgi olarak. 44-46 beden üstü çalışacak olan arkadaşlarım arkayı dörtlü çalışıp kol altına birer motif yerleştirebilirler. Daha küçültmek isteyenler ise arka ortadaki motifi çıkartıp arkayı dörtlü gayet rahat çalışabilirler. 1-2 beden büyütmek için de hırkanın etrafını 2-3 sıra daha fazla örerek bedeni büyütmeniz mümkün. Siyah için özür diliyorum. Siyahla birleştirmek zorundaydım. Çünkü aynı hırkadan bir daha çalışıp çalışmayacağımı bilmiyorum. Onun için riske atamazdım. Sorduğunuzda da bir bilgi videosu burada kalsın istedim. Umarım anlaşılır olmuştur. Her zamanki gibi beğendinizse sizlerden bir kalbinizi rica edeceğim. Abone olmayı unutmazsanız, yorum ve beğenilerinizi esirgemezseniz beni mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.